Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Haftayı dolar baskısı ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksi dün %0,06'lık yükseliş ile 1625 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 34,3 milyar Türk lirası oldu. 18 Ekim 2021 tarihinde başladığı sert yükselişini devam ettiren endeksin dün en yüksek 1643 seviyesini görürken en düşükte 1621 seviyesini test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones endeksinde %0,44'lük azalış gerçekleşirken S&P 500'de %0,06 ve teknoloji borsası olan Nasdaq tarafında ise %0,52'lik yükselişle kapattığını gördük. Avrupa borsalarında karışık seyir hakim olurken Asya piyasalarında ise genel eğilimde yukarı yönlü seyir hakimdi. Asya hisse senedi fiyatları beklentilerin üzerinde güçlü gelen Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu sonucunda kısa vadeli fiyatlama etkisini de geçmesiyle bugün yükseldi. Yatırımcıların en kötü fiyat artışlarının yakında sona erebileceğine dair beklentilerle birlikte bugün riskli varlıklarda alımlara devam edeceğini düşünüyorum. Endeksin de güne alıcılı başlangıç yapmasını beklerken çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenen düşük geleceği öngörülen Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın söylemlerindeki cari açık vurgusuyla birlikte haftaya yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirtti. Deutsche Bank ekonomistleri 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini ve yıl sonu faiz indirimlerine birlikte %15'ten %14'e düşürdüklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri 5 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizleri arasındaki farkın 2020 ortasından bu yana en düşük seviyeye gerilediği görülürken kısa vadeli tahvil faizlerinin uzun vadeli tahvil faizlerinden daha hızlı yükselmesi Fed'in söylemlerine ilişkin endişelerin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Merkez bankaları enflasyonla mücadelede geç kalması durumunda faizleri çok hızlı artırmak zorunda kalabileceği gibi bunun ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturma ihtimalleri de piyasaları endişelendiriyor. Türk lirası varlıklarında hareketli günler devam ederken Türkiye'de enflasyon para politikası endişesiyle birlikte yükselen dolar Türk lirası dün tarihi zirvesini gördü ve yukarı yönlü test ederek 10 Türk lirası seviyesine test etti. Euro Türk lirasında ise 11,45 seviyesi geçilirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 5 Kasım haftasında 1,6 milyar dolar artarak 125,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde net rezervlerin 790 milyon dolar azalarak 31,9 milyar dolara indiğini gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi ise negatif tarafta eksi 35,2 milyar dolar oldu. Avrupa Birliği Konseyi Doğu Akdeniz'deki sondaj ve petrol arama faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları uzatma kararı alırken Avrupa Birliği Konseyi
Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları bir yıl süreyle 12 Kasım 2022 tarihine kadar da uzattığını açıkladılar. Dış İlişkileri Bakanlığı, Belarus toprakları üzerinden yasa dışı geçişlerle ilgili olarak Türkiye'nin tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalıştığını reddediyoruz ifadeleri yer aldı. Ayrıca bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz ifadeleri yer aldı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında özellikle değer kazanan dolar ve yükselen tahvil faizlerine rağmen average tedirginliği ile yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Enflasyon ve faizlerin beklenenden önce artacağı endişeleri de bu yükselişte etkili olmayı sürdürürken, ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1875 ve 1885 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1843 ve 1832 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında kurda ve ons altında yaşanılan yükseliş 597 Türk Lirası'nı yani tarihi zirvesi olan 600 Türk Lirası'na test ettiğini gördük. Kurdaki yükselişlerin dengelenmesiyle birlikte gerçekleşmesi beklenen yukarı yönlü hareketlerin yaşanacağını düşünüyorum. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 600 Türk Lirası ve 615 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanacak gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 585 ve 575 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a